Merhaba koçlar, nasılsınız? Bundan birkaç bölüm önce Moore'un X2 serisinden birkaç tane yeni nesil pedalını tanıtmıştık. Bu pedallar arasında Preamp Model X2'yi bugün ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Diğer pedalların kutu açılışlarını ve ön incelemelerini de hemen izlemek istiyorsanız sizler için kartlar bölümüne bırakıyorum. Bu seriden beni en çok etkileyenlerden bir tanesi Preamp modeli oldu. Çünkü çok fazla özellik barındırıyor bu ve tek başına aslında konsere çıkmamızı sağlayabilecek bir pedal. Çünkü içerisinde amfi modellemeleri, amfi simülasyonları haricinde kabin simülasyonları da bulunuyor. Dolayısıyla artık amfi taşımaktan sıkıldıysanız, amfi yerine daha küçük bir setupla çalmak istiyorsanız, kolay taşınabilir olsun istiyorsanız, sağlıklı bir ton elde etmek istiyorsanız bu pedalı artık amfi yerine tercih edebilirsiniz. Ya da tatillere gittiğinizde, yolculuğa çıktığınızda yanınızda küçük bir çözüm götürmek istiyorsunuzdur. Elektro gitarınızı bu pedala bağlayıp kulaklığınızı takıp çalışmanız mümkün. Ayrıca bu pedalın en büyük artılarından bir tanesi içerisinde mevcut bulunan presetleri haricinde USB'den bağlanıp programı sayesinde içerisine sonsuz bir şekilde başka insanların yaratmış olduğu amfi modellemeleri, kabin modellemelerini de yükleyebiliyoruz. Böylelikle bir pedal alarak sonsuz tona sahip olabiliyoruz. Evet, bu pedalı bize yollayan Senkop Müziğe teşekkür ediyorum. Mağaza bağlantısını açıklamalar kısmına bırakıyorum. Tanıtıma geçmeden önce bir duyuru yapmak istiyorum. Teşekkür butonu aktif oldu arkadaşlar. Kanala destek olmak isterseniz lütfen teşekkür butonunu ve kanala katıl üyeliğini değerlendiriniz. Biliyorsunuz Türkiye'de YouTube'dan para kazanmak son derece zor ve bizim yaptığımız içeriklerde kısıtlı bir kitle tarafından izlendiği için sizin desteklerinize muhtacız. Bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız, gitar içeriklerinin güzelleşerek artarak sürmesini istiyorsanız lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Evet, dilerseniz şimdi bu harika pedalı tanımaya, ayrıntılı incelemeye başlayalım. Evet, bugün elimde Sire Larry Carlton L7 Les Paul modeli var. Bu gitarı da yakında tanıtacağız. Sahnede birkaç kere kullanma imkanı buldum. Müthiş bir gitar. Tanıtmak için de sabırsızlanıyorum. Bu gitarı Wireless Jack ile, yine GTR'sin Moore'la yapmış olduğu Wireless Jack ile preamp'ımızın input'una girdik. Output'tan da ses kartıma çıkıyorum. Neden? Çünkü bu aletin içerisinde kabin simülasyonu olduğunu söylemiştim. Sesi ses kartıyla temiz bir şekilde kaydedebileceğiz. Ayrıca USB üzerinden de bağlantı kurdum. Böylelikle programını yükleyip açtığımızda pedalın içerisindeki ayrıntılı ayarları da ayarlayabileceğiz ve yeni tonlar atayabileceğiz. Pedalı çalıştırmak için Kanal A veya Kanal B'ye basmamız yeterli. Pedalımız açılıyor. Bir daha bastığımızda bypass moduna geçiyor ve gitarın kendi sesini duyabiliyoruz. Bastığımızda Kanal A'ya, genellikle Kanal A'da clean tonlar, Kanal B'de de drive'lı tonlar oluyor. Aynı amfinin modellemesi. Bunlar neyin içerisinde? Presetlerin içerisinde factory settings, yani fabrika ayarlarıyla beraber gelen tonları duyuyoruz şu an. Bunlar arasında geçiş yapmak için save tuşuna basabiliriz. Bakın 7 tane var, fakat 7'yi açtıktan sonra rengi değişiyor. Mavi ve mor oluyor. Tam 14 tane içerisinde save'li preset var, ayar var. Bunlar arasında geçişi başka nasıl yapabiliyorduk? İkisine birden bastığımızda modu değişiyor ve Kanal B ve A artık aşağı yukarı ilerleme oluyor. İstediğimiz presete gelip beklediğimizde kendisi normal moduna geri dönüyor ve şu an 5. presetteki clean ton ve drive ton arasında geçiş yapabiliyoruz. Onun haricinde bu ton içerisindeki, diyelim ki biz drive'ı arttırmak istiyoruz. Çevirdim drive'ı veya kısmak istiyorum. Kapattım. Ayarlayabiliyoruz. Bu amfi modellemesinin tizini, level'ını, midlerini, basslarını buradaki potansiyel sayesinde düzenleyebiliyorum ve gördüğünüz gibi preset yanıp sönmeye başladı. Bu ayarları kaydetmek istiyorsam save tuşuna bir süre basıyorum ve hızlı bir şekilde yanıp sönüp ışığın durduğunu gördük. Şu an bu ayarlar 5'te Kanal B'ye kaydedildi. İçerisinde kabin simülasyonu olduğunu söylemiştim. Belki bizim bir kabin pedalımız daha var ve bunun içerisinde kabin simülasyonu kullanmak istemiyoruz. O zaman ne yapacağız? Kanal B'ye basarken save tuşuna basarsak save tuşu mavi renk oldu. Şu an kabin simülasyonu kapatıldı. Çaldığımda duyacaksınız, ton çirkinleşti tabii ki. Mekanikleşti. Neden? Çünkü şu an bir kabin simülasyonu yok. Direkt preamp'tan çıkan direkt sesi duyuyoruz şu an. Tabii ki sadece bu pedalınız varsa böyle kullanmanızı tavsiye etmem. Hemen Kanal B'ye basıp
Save tuşuna basıyorum ve yine kabin simülasyonum açıldı. Bu arkadaş 3 tane kabin simülasyonunu destekliyor. Fakat bunlar arasında halihazırda geçiş yapamıyoruz. Bu geçişi program üzerinden yapıp save'liyoruz ve onu kullanmaya devam ediyoruz. O yüzden o seçimi iyi yapmamız şart. Dilerseniz içerisindeki hazır tonlardan birkaç tanesini dinleyelim. Birinci presete geliyorum. Pedalın yanına bakacak olursak burada 65 US Twin olduğu söyleniyor bu kanalda. Bu arkadaşın clean tonunu deneyelim. Kanal A'ya basıyorum. Bir de drive'ına bakalım. Fazla bir drive yok. Arttırmak istersek yukarıdaki drive tuşundan arttırabilirim bu drive'ı. Tabii bu clean ağırlıklı bir amfi olduğu için drive'ı ne kadar arttırırsak arttıralım çok sert bir sound elde edemiyoruz. Presetleri arttırdıkça biraz daha böyle sert tonlara doğru geçiş yapıyoruz. 5'e geldim mesela. 5'e bakacak olursak Regal ton yazıyor. Bakalım nasıl bir etki alacağız. Tabii ki kullanım kılavuzunun içerisinde bunların gerçek hayatta hangi amfilere denk geldiğini öğrenebiliyoruz. Birazdan bakarız belki. Clean tonu şöyle. Drive'a geçtiğimizde İlerleyelim bakalım. Diğer kısma geçiyorum. Şu an 2 gösterdiğine göre mor ışıkta. 9. presetteyim. Mor kısımda J800 yazıyor. Yani Marshall GCM 800. Clean tonuna bakalım ilk önce. Bir de drive'a geçelim. Drive yeterli gelmediyse tizlerle, midlerle, basslarla oynamak istiyorsam bunları değiştirebilirim. Evet, biraz daha sert tonlara bakalım. En sonuncu tonumuz PV'miş. Benim en sevdiğim amfilerden bir tanesi. Ve duyduğunuz gibi drive'lı tonu son derece sağlam. Evet, bu arkadaşın kullanımı böyle. Şimdi dilerseniz bir de programını yükleyelim ve programdan ayarlarını birazcık değiştirelim. Neler bakalım üzerinde kurcalayabiliyoruz, görelim. Evet, Moore'un web sitesine gidince mooreaudio.com yukarıda Sport kısmından Downloads'ta X2 serisinin dosyalarını indirebileceğimiz bölümü görüyoruz. Buradan eğer Windows'sa Windows'u, Mac'se Mac'i indiriyorsunuz. Yukarıda 2 tanesi bizim şu anki pedalımızın dosyaları. Bunu indirdiğimizde şöyle bir şey kuruluyor ve karşımıza Moore'un stüdyo programı çıkıyor. Eğer doğru bir şekilde bağladıysak burada Disconnected kısmına bastığımızda Connected oluyor, bağlanıyor. Hemen programın üzerinde neler var neler yok onu göstereyim. 1'den 14'e kadar presetlerimiz mevcut ve bu presetleri seçtiğimde pedalın üstündeki renklerin de değiştiğini görüyorsunuzdur. Kanal A'ya geçmek istiyorsak buraya basıyoruz. Kanal B'ye geçmek istiyorsak buraya basıyoruz. Ve buradaki gain, bass, mid, tiz ve level ayarlarını değiştirebiliyoruz. Altta kabinler olduğunu söylemiştim. Bize halihazırda 3 tane kabin veriyor. Bunların gerçek hayatta neler olduğuna birazdan bakacağız. Yukarıda dil ayarı var, fazla seçenek yok. Gece ve gündüz arasında geçiş yapabiliyoruz programda. Gözümüzü yormak istemiyorsak karanlık modu seçebiliriz. Güncellemeler çok önemli. Ben güncellemeyi yaptım. Güncellemelerde alet bayağı renkler değişti. Onu size gösteririm. Buradan hem programı güncelleyebiliyoruz hem de pedalımızı güncelleyebiliyoruz. Mutlaka pedalınızı güncellemenizi öneririm kullanmadan önce. Burada fabrika ayarlarına geri dönebiliyoruz. Çark içerisinde ise backup alabiliyoruz. Yani aletin içerisindeki yaptığımız tüm ayarları bir dosya içerisinde saklayabiliyoruz ve bunu geri çağırabiliyoruz. Ayrıca şöyle de yapabiliyoruz. Çok sevdiğimiz bir ton yazdık, bir ayar yaptık ve bu preseti saklamak istiyoruz. Onda ayar değişikliği yaptım. Mesela bunu taşıyorum ve
Buradaki kısmı bıraktığımda bu ayarı daha sonradan çağırabileceğim şekilde bilgisayarımın içinde saklayabiliyorum. Sağ tıkla bunun ismini değiştirebiliyorum. Klasör tuşuna bastığımda bunun kütüphanesi açılıyor. Belgelerim içerisinde preset files'ın içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Bu dosyaların saklandığını görebiliyoruz. Başka bir arkadaşınız ayar yaptıysa o ayarı da alıp klasörün içerisine atıp buraya geri çağırabiliyoruz. Ters de işliyor. Yani bunu taşıyıp buradan istediğimiz kısma bırakabiliriz. Peki kanal A ve B'de mecbur muyuz aynı amfiyi kullanmaya? Hayır. Yine 10. presetteyiz. Diyelim ki buradan farklı bir amfi seçebilirim. Dilerseniz şuradan da bırakabiliyorsunuz. İsterseniz ikisini birden drive'lı yapabilirsiniz. Burada Mr. Smith Drive, Kanal B'de de Plexi 100'ün drive'ı. Size herhangi bir sınırlama sunmuyor. Yani Kanal A'da illa clean kullanacaksın diye bir şey yok. Gördüğünüz gibi 28 tane amfi modellemesi içerisinde mevcut. Aslında bunların yarısı aynı amfinin clean'i ve drive'ı olarak geçiyor. Dolayısıyla aslında 14 tane amfi modellemesi var. Burada istediğiniz kadar değişiklik yapın. Fabrika ayarlarına geri dön dediğinizde alet kapanıp açılıyor ve geri geldiğinizde içerisindeki mevcut fabrika ayarları geri geliyor. Fabrika ayarlarını kaybetmeniz imkansız yani. Peki dışarıdan ton indirmek istiyorsanız şuraya basıyorsunuz ve Moore'un Studio denen bir sitesi var. Oraya yönlendiriyor. Burada sample kısmından dosyaları indirebiliyorsunuz. Burada şuna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Belli logolar var. Preamp yazanlar sadece preamp katı kopyalanmış olan amfiler. Şurada sadece kabin resmi görüyorsunuz. Bu sadece ER yani kabinin kopyalanmış hali. 2 kolonlu kabin görürseniz de hem preamp hem de kabin simülasyonu aynı anda kopyalanmış oluyor. Kullanım kılavuzunu açtığımızda burada bir uyarı var. Eğer dosyalar P harfiyle başlıyorsa bu sadece preamp kopyalanmış oluyor. E harfiyle başlıyorsa hem preamp hem kabin kopyalanmış. C harfiyle başlıyorsa ve nokta gir ile bitiyorsa bu sadece kabin simülasyonu oluyor. İsterseniz WAV dosyası olarak ER dosyaları da içerisine atabiliyorsunuz. Benim daha önceden indirdiğim bazı dosyalar var. Burada download tuşuna bastığımızda o dosyaları bulup açabiliyoruz. Bakın burada EMS Mark 3'ü indirmişim. Hatırlıyorsanız E demek içerisinde kabin simülasyonu da bulunuyor demek. Dolayısıyla şöyle bir hata yapmamanız gerekiyor. EMS Mark'ı buraya attım. Üzerine bir de kabin simülasyonu açarsam kötü bir ton duyulabilir. Çalalım. Burada aslında kabin simülasyonu da kapatmam gerek. Çünkü bu içerisinde kabin simülasyonu bulunan bir dosyaydı. Ama burada da tabii şuna dikkat ediyoruz. Diğer tarafa kabin simülasyonu olmayan bir dosya atmışsak o da çirkin duyulacak. O yüzden bu dosyaları indirirken lütfen dikkat edin. Ve bence kabin simülasyonu olmayan P harfiyle başlayan dosyaları indirmeye çalışın. Bir tane indirelim. Burada Premessa Studio 22 Distortion 2 buldum ve Preamp yazıyor. Onu indireyim ve buraya getirmek istiyorum. Gördüğünüz gibi P harfiyle başlıyor ve bunu Kanal A'ya bıraktım. Çirkin duyuldu çünkü kabin simülasyonu yok. Sadece preamp. Kabin simülasyonu açılıyor. Açıyorum ve daha güzel duyulacaktır. Kabin simülasyonlarına da sadık kalmak zorunda değilsiniz. Burada da indir tuşuna bastığımızda kabin simülasyonu yanında, kabinin yanındaki indir tuşuna. Mesela benim LM Sound Lab'den aldığım kabinler var. Onlardan bir tanesini buraya koyuyorum. ER dosyası, WAV dosyası bu. Geldi. Deneyelim. Eğer artık bunu kullanmak istemiyorsam user yazıyor görüyorsunuz. Burada çöp tenekesi var. Çöp tenekesine bastığımda fabrika ayarlarındaki kabin geri döndü. Şimdi hızlıca bir kullanım kılavuzundan bir şeyler göstermek istiyorum size. Bu pedalı nasıl bağlayabiliriz? Ton zinciri gibi düşüneceksiniz. Gitarımızdan ilk önce wah pedalı ya da overdrive pedallarına bağlıyoruz ilk önce. Varsa tabi. Ardından bu pedala giriş yapıyoruz. Bu pedaldan çıkıp varsa delay reverb gibi zamansal efekt pedallarımıza giriş yapıp amfimize yollayabiliyoruz. Eğer amfimiz varsa bu amfinin power amp girişine veya returning girişine bağlamanızı tavsiye ederim.
Ve üzerinden de kabin simülasyonunu kapatmayı unutmayın. Çünkü kabin simülasyonunu artık amfiniz olduğu için amfiden alacaksınız. Ama benim tavsiyem yine aynı işleyiş gidecek ama bu arkadaşın içerisindeki kabin simülasyonunu açacaksınız. Ya da ekstradan bir kabin simülasyonu pedalınız varsa onu kullanacaksınız ve sesi direkt miksere yollayacaksınız. En sağlıklı sonucu öyle elde edersiniz. İçerisinde bulunan presetlerde hangi amfiler varmış fabrika ayarlarında bakalım. Fender Twin Reverb'ler, Supersonic Clean Tone Fender'in yine, Vox amfisi AC30 var, Roland JC120 var, Tonking Falcon var, Turok Coral var, PRS'in bir amfisi var, Arkon, Suhr'un amfisi var, Badger 30, Marshall'lar var, GCM 800 ve Plexi 100 var. Çok büyük klasik olan Friedman B100 var. Engle'ın Fireball'u var. Mesa Boogie Dual Rectifier'ımız ve en son olarak da EVH 5150 var. Daha clean tonlardan crunch, ardından da drive'lı tonlara geçiyor presetler. Ama siz dilerseniz bu presetleri dilediğiniz gibi bozabilirsiniz. İstediğiniz presete, istediğiniz amf modellemesine atayabilirsiniz. Fabrika ayarlarında da 3 tane kabin olduğunu gördük. Bunlar Fender Supersonic, ikincisi Twin Reverb'den alınmış. Benim sıklıkla büyük ihtimal kullanacağım Marshall 1960A. Şimdi dilerseniz fabrika ayarlarına geri alalım aleti ve angle'ımız nasıl duyuluyor ona bir bakalım. Birazcık sert amfilerle çalalım ve drive'lı tonlarımızda çalalım. Kabinimizi de 1960 alıyorum ve videomuzu da bu drive'lı tonlu amfileri çalarak bitirelim. Mesaları deneyelim bir de. Angle'ı açalım. Beni yine en çok etkileyen en sondaki en sert amfi oldu. Bu kadar pislik yaptık. Bir clean'le finali verelim. Benim konserlerde kendi prosesörümde de kullandığım clean tonlarda Vox. Onunla bir bitiriş yapalım bakalım. Evet, bilgisayar programı sayesinde, USB bağlantısı sayesinde sınırsız içeriğe sahip olabileceğiniz harika bir preamp pedalıyla sizleri tanıştırmış oldum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir bölümün daha sonuna geldik. Moore Model X2 pedalı hoşunuza gitti mi? Yoksa siz hala ben amfimi taşırım, onu mikrofonlatırım, öyle çalarım diyenlerden misiniz? Veya dijital çağa geçiş yapabildiniz mi? Amfilerin simülasyonları hoşunuza gidiyor mu? Moore bu işi başarabilmiş mi? Bu pedalın içerisine dışarıdan dosya yüklemek hoşunuza gitti mi? Bu pedala sahip misiniz? Ya da bu tarzda preamplar kullanıyor musunuz? Lütfen yorumlar bölümünü kullanarak bizi bilgilendirin. Sizin düşüncelerinizi çok merak ediyoruz. Bu ürünü bize yollayan Senkop Müziğe çok teşekkür ediyorum. Mağaza bağlantısını açıklamalar kısmına bıraktım. Videomuzu beğenirsek, kanala abone olursak, bildirim zilini açarsak harika olur. Sosyal ağlarımıza da takiplerinizi bekliyorum. Dediğim gibi teşekkür butonu da aktif oldu. Katıl üyeliği de aktif. Teşekkür üzerinden bağış yollayarak kanala büyük katkıda bulunabilirsiniz. Desteklerinizi bizden esirgemeyin. Yeni bölümlerde ve canlı yayınlarda görüşene kadar hepiniz kendinize çok iyi bakın. Ama en önemlisi koç gibi kalın. Görüşürüz.